Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Nokta atışı öngörüleriyle astrolog Onur Bal hocam bizlerle beraber. Şimdi tabii ki bunlar masak raporu ve iddialar üzerine. Şimdi iddianame de hazırlanacak, o zaman göreceğiz ama eğer bu iddialar doğruysa, yani şu anda biz Türkiye tarihinin herhalde en büyük dolandırıcılık olayını, milli dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Evet. Daha ne görebiliriz yani? Bu gökyüzü bize daha nasıl sert Ya gelecek? dediğim gibi bundan çok daha fazla gelecek. Ya bu konu sadece ahbapla kalmaz. Birçok dernek gündeme gelir. Sadece dernek başkanlarıyla kalmaz. Spor kulüplerine sıçrar. Cemaatlere, tarikatlere sıçrar. Birçok eski milletvekiline, eski işte gençlik kolları başkanı gibi siyasette geçmişte yer almış insanlara sıçrar. Çünkü hani burada Plüton'la beraber çalışan bir kova dolunay içerisindeyiz ve Türkiye'nin 8. evinde geçmişte kitleden, gruptan, topluluktan, kalabalıktan güç alıp bunu illegal durumlara kullanan ne kadar insan varsa tek tek bunların ceza aldığı bir süreçteyiz. Ve bu dolunay Türkiye'nin güneşiyle çalıştığı için zaten bence direkt olarak Türkiye'nin liderleri, yöneticileri bunların olmasını bizatihi istiyorlar. Çünkü güneş lider demek. Yani Türkiye'nin en tepesinden yöneticiler bunları yapmış kim varsa A, B, C, D diye ayırmadan tek tek temizleyin noktasındalar diye de tahmin ediyorum zaten. Evet. Peki mesela kova sadece bize bunları mı getirir? Yani mesela kova dolunayın etkisi ne kadar sürecek? Şimdiden başlayalım biz o Tabii sarsıntılarını mı etkisindeyiz. görüyoruz? Tabii Yoksa mesela bugün 12 Ağustos etkileri mi? yok ya şu an direkt kova dolunay etkisindeyiz ve önümüzdeki 2 hafta yani ortalama Ağustos ayının 8'ine kadar bu dolunayın etkisi devam edecek zaten. Onu söyleyeyim ki mesela bugün işte Ece Üner'in işte ifadeye çağrılması var. Bu da mesela kova dolunayının bir konusu. Ki burada şunu belirteyim yani şu ana kadar işte Haluk Levent, Oğuzhan Uğur gibi daha erkek kişiler üzerinden giden bir süreç var ama özellikle bu kova dolunayında Türkiye merkezi Venüs 10. evde olduğu için işte kadınların da soruşturmalar geçireceği bir dönem geliyor. İşte medyacı olan, basın yayında yer alan, sosyal medyada güçlü olan birçok kadın figürün de mesela soruşturma geçireceği bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden kesinlikle hani ahbapla vesaire kalacak bir konu değil. Yoğun bir şekilde devam edecek bir sürecin içindeyiz. Yeni inşalar mesela o zaman yeni cezaevleri, yeni hastaneler, yeni şeyler falan inşa edilecek herhalde. Çünkü Gerekecek gibi. cezaevler kalmadı. Evet, gerekecek gibi duruyor gerçekten. Ama tabii gerçekten toplumda büyük bir temizlik. Yani baktığımızda hakikaten toplumda çok büyük bir temizlik olacak bu kova dolunayı sayesinde. Kova dolunayının halktaki karşılığı ne olur? Halktaki karşılığı şu: ayrışma yaratır. Yani kova burcu bilinenin aksine ayrışmakla alakalı, bölünmekle alakalı, parçalanmakla alakalı. İşte bir taraf diyecek ki düşünce özgürlüğüne, basın özgürlüğüne müdahale var. Diğer taraf diyecek ki hayır kardeşim, bu insanlar sahip oldukları makam, mevki, gücü kötüye kullandı. Halkı manipüle etti. Kitleyi yanlış yöne yönlendirdi. Bu yüzden bunu hak ediyor diyecekler. O yüzden hani halk tarafında da bir bölünme hali olacak kova dolunayın etkilerinde. Evet. Şimdi bölünmeler olacak dedik. Hı Siyaset hı. cephesine bakalım istiyorum. Türk siyaseti de çok hareketli. Şimdi Evet. Özgür Özel'in Yeni Parti Hı kısmı hı. var. CHP'de bir bölünme söz konusu. İktidar ne oldu? Yani hükümet tarafı, muhalefet tarafı ne olacak? Yani kova dolunayı nasıl etkiler Şimdi siyaseti? iktidar tarafına baktığımız zaman şöyle, Kova dolunay Türkiye'nin 8. evinde. Ben iktidarın özellikle ekonomi tarafında önemli çalışmalar içerisinde olmasını bekliyorum bundan dolayı. Ki zaten sizinle bundan 4 ay önceki falan yayında konuştuğumuz bir konu şu an hakikaten Türkiye'de artık yazılıp çiziliyor. Ev kredileri. Hani demiştik ya sonbahara doğru bu konu gerçekten olacak diye. Yani çok şükür tahmin ettiğimiz gibi de hani oldu gerçekten. Konut kredileriyle beraber yüksek ihtimalle işte ticari krediler, alım satım süreçleri, arabalarla ilgili kredi muslukları, hani taşıt kredileri yani vesaire, bunlarla alakalı genel manasıyla vergiler, krediler, sigortalar, Bağkur gibi konularda yapılacak olan düzenlemeler, banka faizleriyle ilgili düzenlemeler, kredi musluklarının biraz daha rahatlatılmasıyla ilgili konular bence yani şu an iktidarın gündeminde bunlar olacak bu kova dolunay içerisinde. Muhalefet tarafına geldiğimizde de şöyle, Özgür Özel'in tabii partiyi kurduğu haritaya baktım. Ya Merkür duruyor, Satürn durmak üzere. Ya bu kadar duran enerjide kurulan bir partiden ben herhangi bir başarı, bir hayır beklemem. Hatta bununla ilgili şöyle çok net bir örnek vereyim. Mesela Sinan Oğan olayı vardı bundan 3 sene önce, Evet. hatırlarsınız. Sinan Oğan mesela gökyüzünde durağan enerjinin olduğu dönemde ortaya çıkan bir insandı. Ne oldu mesela? O günlerde çok konuştuk. Şu an asla gündemde yok. Genelde durağan enerjide böyle olur işler. O yüzden Özgür Özel'in hani kurduğu, zaten isim galiba Yeni Parti. Direkt Yeni Parti'nin adı Yeni Parti. Bu Yeni Parti'de bugünlerde konuşulur. Sonra yok olur gider. Yani açıkçası oradaki bölünme muhalefete bence çok ciddi zarar verecek. Yok O olur gider. Çok önemli bir öngörüde bulundu evet. Onur Hoca. Diyor ki Yeni Parti bu evrede kova dolunayında yok olur gider.
Yok, kova dolunay değil, gelecekte. Gelecekte Gelecek yani, çünkü çok 2020 zayıf bir gökyüzünde kuruldu. Yani gerçekten çok zayıf bir gökyüzünde kuruldu. Dediğin gibi yani Sinan Oğan da mesela durağan bir enerjiyle ortaya çıktı. Bugün konuşuyor muyuz? Hayır. Ama 2023 ilkbaharında çok konuşuyorduk. Bu yeni partiyi de bu yıl çok konuşuruz. 2027'de 28'de gündemden gider. Dağılır gider yani 2027-28'de. Peki ne olur muhalefet cephesinde mesela koalisyon diyenler var, hani mesela erken seçim diyenler, seçimlerden sonra koalisyon olur, hükümet değişir, el değiştirir. Gökyüzü buna müsait mi, bu açılara? Hükümet değişimi mi? Ha, Evet. kesinlikle değil. Hayır. Yani hükümet değişimine gökyüzü kesinlikle müsait değil. Ya benim yine sizle geçtiğimiz aylarda konuştuğumuz konulardan biri zaten. Hani 2027'de bir erken seçim bekliyorum ama 2027'deki erken seçimde de iktidarın değişmesini beklemiyorum. Ha, Hı. muhalefet tarafında bir koalisyon kurulabilir mi? Evet. Ama o da 2027 Şubat tutulmasından sonra. 2027 Şubat tutulmasının akabinde gerçekten hani 2027 ilkbahar ve yaz sürecinde muhalefet bir kendi içinde koalisyon kurabilir. Nasıl olur? İşte İyi Parti, CHP, Yeni Parti vesaire hani kurulan, bunlar birleşelim, bir araya gelelim durumu altılı masa zamanında olduğu gibi. Bunları 2027 ilkbahar sürecinde görebiliriz. Ama iktidar değişimi gibi bir durum kesinlikle beklediğim bir durum değil. Değil. Dış siyasete bakalım. Trump'ın Hı hı. açıklamaları, işte biliyorsunuz NATO, Ankara'da siz de takip Evet. etmişsinizdir. Evet. Onun yankıları devam eder mi, yoksa ABD NATO bölünür mü? Yani ne olur 2027 sürecinde? Çünkü Trump da Şimdi biliyorsunuz vampir ikizler. evet. Şimdi şöyle ya, öncelikle mesela bu kova dolunayı Türkiye için dış siyasette şunu getiriyor. Komşu ülkelerle yapılacak olan anlaşmalar, Hı hı. işbirlikleri. Bu açıdan elimizin güçlü olduğu bir dönem. İşte Suriye'dir, Irak'tır ve benzeri böyle komşu ülkelerle bence aramızda yeni anlaşmalar doğacak. Aynı zamanda mesela önümüzdeki süreçte ben Türkiye'nin deniz savunma sistemlerinde önemli projelere imza atıp bunun üzerinden gerçekleştireceği dış ticari anlaşmalar da bekliyorum. İşte A Hı. ülkesine, B ülkesine deniz sanayi, deniz savunma sistemlerinde yaptıklarımızı satıyoruz gibi. Yine hava savunma sistemleriyle ilgili yine çalışmalarımızın başka ülkelere yayılmasını bekliyorum. Türkiye için burada güzel bir süreç var. ABD tarafına geldiğimizde ise şöyle, ya özellikle Ağustos ayı ABD'nin fazlasıyla, özellikle Trump'ın daha doğrusu. Şimdi bunu nasıl ifade edeyim? Şöyle söyleyeyim, çok yumuşatamıyorum. Aptal cesareti göstereceği bir zaman. Yani Hı. aşırı risk alacak, dünyayı çok fazla gerecek, çok fazla dünyanın tansiyonunu yükseltecek ve siyasi anlamda ciddi hatalı riski alacak bence Donald Trump 12 Ağustos tutulmasından sonraki süreçte. Ya bunun getireceği konu da şu olacak. Trump'ın eli çok zayıflayacak Hı. ABD'de. Yani ABD'de ben şu an hiç ABD NATO ilişkisine bakmıyorum. Çünkü zaten ABD'de başkan benim gözüme gidici. Yani yüksek ihtimalle Ağustos sonrasındaki süreçte ABD'de Trump'a karşı ayaklanmalar da olur, başkaldırı da olur. Trump gerçekten bu Ağustos Temmuz süreciyle beraber kendi topuna sıkmaya başlıyor ABD kanadında. Oo. Peki mesela biraz önce aslında yatırım tavsiyesi değildir ama şimdi Trump bir şey söylüyor, dolar birden zıplıyor, düşüyor, zıplıyor, düşüyor. Yani ne olur, hani bu Türkiye'yi de tabii ki etkiliyor. Bu, o yüzden soruyorum. Şimdi Ne olur? piyasadaki bu istikrarsız, güvensiz durum devam eder. Çünkü bunun bir tarafında hani malum, mesela yine zamanında konuşmuştuk. Temmuz ayı savaşın yeniden kızacağı bir aydır demiştik. Ya savaş gündemi bir türlü bitmeyecek. İşte Temmuz ayı ile ilgili bunu söyledim. Şimdiden de yine söyleyeyim. Kasım ayı mesela yine savaş gündeminin çok hareketli olacağı bir ay olacak. O yüzden burada bu piyasadaki istikrarsızlık sürekli devam edecek açıkçası. Onu belirteyim. Ha, sadece Ağustos ayındaki tutulma altına yarayacak demiştik. Altın işte tutulmaya yaklaşırken son bir hafta kendini toparladı. Yüksek ihtimalle şu, tabii yatırım tavsiyesi değil ama hani astrolojik tahmindir. Şu 4 haftalık süreçte altın bir yükseliş yapabilir. Özellikle Eylül ayının 10'larına kadar hatta. Ama 10 Eylül'den sonra yine bir düşüş dönemine de girebilir. Peki şu şeyi soracağım şimdi, Hı hı. çok da merak ediyorlar bunu. Parlamenter sisteme Türkiye geçer mi? Yok, başkanlık haritası çok kuvvetli bir harita. Harita kuvvetli. Yani tabii ya, şimdi şöyle, Türkiye Cumhuriyeti haritası var 29 Ekim'den gelen, ama aynı zamanda hani direkt başkanlığın devreye girdiği tarihten gelen bir başkanlık sistemi haritası var. O harita çok kuvvetli bir harita. Ben o yüzden Türkiye'nin parlamenter geri dönüşünü beklemem. Bir merak edilen konu da bu APO ile Abdullah Öcalan'la ilgili söylentiler, ev hapsi vesaire. Bir de Selahattin Demirtaş. Yok ya, ben oralarda yani bu ne kova dolunayında ne önümüzdeki yıllarda kolay kolay, belki 2027 hani yazı, bundan Hı bir hı. sene sonra 2027'nin Ağustos'unda olabilecek tutulmalar belki burada bize bunları konuşturabilir, ama şu bir yıl
kesinlikle böyle bir beklentim yok. Zaten şunu çok net söyleyeyim. Yani şu bir yıl mesela iktidar atıyorum sistem değişmeye uğraşmaz. Hı hı. İktidar işte siyasi ittifak kurmak için birilerini dışarıya çıkarmakla ilgilenmez. Veya iktidar birilerini serbest bırakalım demez. Şu bir yıl iktidar tamamen toplumu temizleyelim ve ekonomik olarak halkı rafatlatabilecek ne yapabiliriz? Bence burada olacak o da iktidarın bu bir yıl. O yüzden Hı. genelde hani insanlar da bence hep buraya baksınlar. Yani yüksek ihtimalle meraklar ve sorular da buradan gelmeli diye düşünüyorum. İktidarın gerçekten odağı bu bir yıl bu konularda olacak. Yani ekonomi ve diğer yandan toplumu temizlemek için ne yapabiliriz? Evet. Yani daha çok şimdi benim en çok bizim izleyicilerimizin de en çok Hı hı. merak ettiği ve takip ettiği bir konu. Şimdi biz geçen yayında şey demiştik. Hiç beklenmedik bir anda bazı faili meçhul cinayetler çözülecek demiştik ve o ara Hande Çinkitaş 20 yıldır çözülemişti bir dosya vardı. Böyle bir cinayet çözülmüştü. Hatta ben size yazmıştım. Bakın bu da ortaya çıktı Ha diye. evet. Aynen. Şimdi ben Rojin Kabaş için aynısını soracağım. Şimdi 1,5 yıl geçti. Yani ne olacak? Çözülür mü bu iş? Şimdi şöyle söyleyeyim ya ben o cinayete baktım astrolojik olarak. Tabii yorum yapması çok hassas bir konu ama şöyle söyleyeyim ya 2024 sonbaharındaki bir tutulma var. O tutulmanın etkisi bence o olay ve öncelikle hani astrolojik tahminim şu ki bu konu bence intihar değil zaten. Bence orada bir cinayet durumu var. Yani benim Evet. astrolojik tahminim intiharın olmadığı bir cinayetin olduğu yönünde. Hatta terazide işte Lilith etkisiyle gelen bir tutulmanın devamında yaşandığı için sevgili, aşk muhabbetlerinin etkili olduğu bir hani cinayet süreci. Biri birisini kıskandı. İşte ne bileyim iki sevgili arasında tartışma kavga olduğu da olabilir. İşte birisi bir diğerini kıskandığı da olabilir. Üçüncü bir kişi onu kıskandığı da olabilir. Biraz hani işin içinde aşk, ilişki, üçüncü kişi, sevgililik gibi durumlardan doğmuş olabilecek bir e, ölüm hali olabilir açıkçası. Yani bir cinayet hali olabilir açıkçası. Onu söyleyeyim çünkü yani Biri tarafından mı zarar verilmiş olabilir Rojin'e yoksa bir dışarıdan. tesadüf dışarıdan Dışarıdan. ama Çünkü Rojin'in tanıdığı biri mi? evet, Roger'in tanıdığı biri ama dışarıdan. Dışarıdan kastım şu. Terazi tutulmasında anne, baba, akraba, dayı, teyze sana zarar vermez. Hı hı. Ama işte sevgili, sevgilinin yakın arkadaşı, ilişkini kıskanan bir insan, sevgiline aşık olan dışarıdan bir deli gibi bir durum olabilir maalesef. Bu konu böyle hani bence önce astrolojik olarak ve ya ama tabii güneş tutulması döneminde olduğu için açıkçası ya ben bu konunun belki bir 6-7 sene kadar daha çözülememe ihtimalini de yüksek görüyorum. Onu 6-7. söyleyeyim. Çünkü uzun süre bir burada baktım ben hani bu gökyüzüne ve o dönemin tutulmasını ters yönden hani açığa çıkarıyor olarak tetikleyen bir nokta 2034'lerde var, 33'lerde var. Çok uzun süre sonra var, 6-7 sene sonra var. Yakın dönemde bir ihtimal 2027 Mart süreci burada önemli olabilir. 2027'nin Mart'ı bu dosyayla alakalı önemli durumları açığa çıkarabilir. Çünkü bir tık hani siz konudan bahsedince ben de bakayım dedim. Zaten birçok hani delil uzun süre bakılmamış herhalde. Önce hep cinayet diye intihar diye yaklaşılmış. Zaten o yüzden uzun süre pek bir üzerine düşülmemiş falan. Zaman kayıpları da olmuş. Evet. Efendim? Sonra babanın bir takım Hı hı. talepleri, Hı. olayı diye taşıması falan. Ama dediğim gibi yani belki de 6-7 yıllık bir süreç olabilir. Devamında yani 2030-34'lerde ancak netleşecek bir konu olabilir. Ama yani benim dediğim gibi tane astrolojik tahminim cinayet olduğu yönünde maalesef. Ya şey gibi aslında bu şimdi Gülistan Doku cinayeti var biliyorsunuz. Evet. Şimdi yıllar sonra faili meçhullerin üzerine gidilecek dedi Akın Gürlek ve bununla ilgili bir araştırma yapıldı. Oradaki kadın başsavcı da çok iyi çalıştı savcımız. Ve şu anda mesela yeni ortaya çıkıyor ve dönemin valisi tutuklanıyor, eşi tutuklanıyor, oğlu bir şeyler falan. Yani böyle bir şey sarmal göreceğiz yani ama bunun için bir Tabii. 6-7 yıl var diyorsunuz. Tabii ya o cinayet özelinde ama mesela burada şunu söyleyeyim. Türkiye'de Ekim-Kasım aylarında yine bir sürü faili meçhul cinayet aydınlanacak bence. Ya mesela en baştan yakın dönemde işte Muhsin Başkan Heh, olayı. Mesela Muhsin yani sevgili Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Muhsin Yazıcıoğlu mesela. Hani o dönem işte kendi kaza mı oldu cinayet mi? Cinayetmiş mesela. Çok da belli oldu mesela yakın zamanda. Bunlar hep açığa çıktı. Ve buralarda kalmayacak. Ya Türkiye'de yüksek ihtimal Ekim-Kasım ayları. Ekim-Kasım aylarında da işte Gülistan Doku'da olduğu gibi, sevgili Muhsin Başkan'da, Muhsin Yazıcıoğlu'nda olduğu gibi geçmişteki birçok kaza süsü verilmiş veya işte intihar gibi gösterilmiş cinayetlerin hep Türkiye'de tek tek faili meçhullerin açıklandığı süreç devam edecek. Bu sene Ekim-Kasım'da da çok yoğun devam edecek. Özellikle Kasım ayında.
Gelecek yıl Mayıs-Haziranlarda bu süreçler yine devam edecek. Yüksek ihtimalle yani Satürn Koç dönemi boyunca Akın Gürlek 2028 Mart'a kadar bu süreçlerin üzerinde çok yoğun çalışıyor olacak. Peki biz mesela bir iddianame bekliyoruz. Bütün bizim kanalın kitlesi Güllü'nün iddianamesi yetişmedi. Yani yetişmedi derken adli tatil girdi vesaire. Ne zaman görürüz? Gökyüzü ne zaman yeniden buna müsait? Sizce ne zaman çıkar? Ee, Yakın bir tarih olsun lütfen. O Eylül, adli tatili zaten herhalde Eylül'ün 20'lerine kadar mıydı? Değil mi? Eylül'ün başlarına. Evet. Evet, Eylül'ün başına kadar pardon. Ya ben o davada bir 26 Eylül dolunayını önemli görmüştüm. Hatırlıyorum 26 Eylül dolunayı benim için. Evet, 26 Eylül dolunayı benim için önemliydi. 26 Eylül haftası bir not alalım, belki orada çıkabilir. 26 yazdım zaten buraya. Evet, 26 Eylül haftası. Aynen. Ya tatilimi yarım bırakıp döndüm yani düşünün bir haber aldım. Tabii senin için çok büyük bir Aynen bekliyoruz ama şimdi soracağım size. Bir de bizim mesela takip ettiğimiz bir Çağla Tuğaltay. Bunu aslında geçen sefer de konuşmuştuk ama o da 26 yıldır çözülemeyen bir cinayet. Ama şöyle bir gelişme oldu. Mesela Fetika birler yapıldı vesaire. Şimdi Çağla dosyası için de son 3,5 yıl artık hani 30 yılda kapanacak dosya. Ya ben onun gelecek yıl yazın çözülmesini bekliyorum. Geçen yayında da söylemiştim bu konuyu. Hani 2027 yazı ve 2028 başındaki tutulma serisi. Hatta pardon 2027 yazı, özür dilerim. Şimdi hatırladım. 2028 başı. 2028 başındaki tutulma serisi orada önemliydi. 1,5 senesi var bence onun. Yani o kesinlikle diğer az önce konuştuğumuz dosyadaki gibi 6 yıllık bir süreç yok. 1,5 sene sonra bence 2028'in başında çözülecek olan bir konu. Orada önce. Evet tabii kesinlikle. Yani çünkü Rojin konusu bence 6-7 yılı var. Yani 2033 Peki 34. Çağla'nın mesela katili direkt çıkıp ben yaptım mı diyecek yoksa Yok, ben kesinlikle yakalanmasını beklerim. Yani durumların açığa çıkması. Tabii öyle beklerim. Yani orada ben yaptım diye birisinin bir itiraf etmesini beklemiyorum. Yine savcılarımız, işte emniyet güçlerimiz yapacağı araştırmalarla oraya aydınlatacak. Suç aleti de ortaya çıkacak mı? Çünkü o bıçak mesela kayıp. Ben suç aletinden ziyade suç mekanının netleşmesi, özellikle suçlunun ailesinden gelebilecek olan itiraflar. Çünkü evet yani mesela suçlunun ailesinden evet ben hani biraz daha orada şey bekliyorum. Hani ya mekanla alakalı bir durum. Atıyorum yani mekanda kastım şu İç mekan zaten. Mekan belli. Evde olmuş. Kendi evinde. Mesela atıyorum o gün aslında biri oradan geçerken içeri görmüştür. Sağlıyorum böyle bir durum. Veya siz konuyu bilmiyorsunuz değil mi Onur Hocam? Yani şu anda tam öngörü yaparken ben gökyüzüne bakıyorum. Hani haritanın bana ne anlattığına bakıyorum. Tamam, şu anda çok önemli bir şey söylüyorsunuz da o yüzden diyorum. Yani ben şu anda tabii haritaya bakıyorum ben sadece. Yani orada ben şey beklerim. Geçen birinin gördüğü bu konuşuluyor çünkü. Ha öyle mi? Ha, evet. Tamam. Ya şimdi şöyle yengeç ev demek, mekan demek. Bir olay yengeçteki bir gökyüzüyle aydınlanıyoruz çünkü harita öyle çalışıyordu o harita. Genelde orada şey olur. İşte olay mekanda oldu, biri dışarıdan görmüş. Ya da işte suçu işleyen kişinin yengeç akrabadır, ailedir. Ailesinden, akrabasından biri artık hani dayanamıyor, konuşuyor, ötüyor, ağzından çıkarıyor bir şeyi. Yengeçteki olaylar genelde böyle çözülür. Yani yengeç bir arketip bir olayı çözüyorsa ya senin bir akraban konuşur ya da mekanı dışarıdan gören bir insan gelir. Artık şahitlik yapar. Bu kadar olur ya. Bu kadar olur. Biz zaten bunu yani siz şimdi konuyu tabii ki içeriğini bilmediğiniz için burçları astrolojiye göre yorumluyorsunuz ama hani mekanı dışarıdan bir şey gören birileri dosyada böyle bir şeyler de var. Herkes kim olduğunu tahmin etmiştir. Reyhan teyze. O zaman evet. Evet, şu anda direkt Reyhan teyzeyi tarif ediyor kızlar. Yani Onur Hoca şu anda Reyhan teyzeyi tarif ediyor. Zaten teyze kelimesi de yengeçle ilgili. Tamam. Ya biz genelde şimdi astrologlar şöyle bakarız olaya. Şimdi bana dosyayı atmıştınız. Tarihlere bakarız, haritaya bakarız. Onu ilerletiriz. Nasıl bir gökyüzü bu açığa çıkabilir? Açığa çıkacak olan gökyüzü de bize şeyi verir. İşte kim konuşacak, nereden biri nasıl konuşacak falan. Yengeç hep böyle. Biri gördü, bir akrabam konuştu, bir teyze durumu artık anlattı, dayanamadı falan. Yengeçlik olarak hep böyledir. Çok şaşırdım şu anda. Yani enteresan. Kova dolunayında gerçekten bireysel hayatlarımız için birlikten kuvvet doğar mottosu var. Bunu çok net söyleyeyim. O yüzden bu dönemlerde sosyal çevrenizden, meslektaşlarınızdan gelebilecek olan iş tekliflerine, proje tekliflerine, ortaklıklara açık olun derim.
Bu dönem içerisinde atıyorum size bir işte hatta yayından önce konuşmuştuk değil mi? Size de bir ortak çalışma işbirliği teklifi vardı. Mesela tam bir kova dolunayı konusudur bu. Evet. Bunun gibi İçeriye mesela yani bahsetmiyoruz. evet kesinlikle onu da aman onu şey yapmayayım. Kesinlikle yani böyle işbirliktelikleri, ortaklı çalışmalar, ortak yapılacak projeler, meslektaşlarla ortak yapılacak işler tam kova dolunayı konusu. Bugünler bu açıdan çok bereketli. Onu söyleyeyim gerçekten. Mesela ben de kendi öğrencilerim proje yapmaya niyet ettim. Allah'ın izniyle inşallah yapacağız. İnşallah. Bunlarla ilgili bir süreç var kova dolunayında. Kova dolunayının bir de dikkat çeken son bir noktası var. Şöyle ki Jüpiter yanık önümüzdeki süreçte. Hatta Jüpiter tam bugün itibariyle yanmaya başladı ve Jüpiter'in yanıklığı maalesef ki 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu süreçte yani toplam 18 güne falan 19 gün tekabül ediyor. Bu 19 günlük periyotta uçak kazaları olur, helikopter kazaları olur, ordu içerisinde işte havacılık eğitimlerinde yaşanacak olan sorunlar meydana gelir. Orman yangınları olur ve genel manasıyla işte dünya genelinde uçuşlarda problem, uçak kazaları, gemi kazaları, bununla beraber işte şu büyük uçuşta şöyle bir büyük problem çıktı, uzun süre ertelenme olduğu gibi durumlar, işte birisi bir yere tatile gidiyor bir anda yolda kaldı vesaire gibi böyle gündemimize gelir bir ünlüyle alakalı falan. Bunlar biraz gündemde olacak. O yüzden şu 19 gün çok gerekli değilse hani tatil için falan işte uçak seyahatleridir, uzun yolculuklardır. Buralarda aklınızda olsun bir sürü sorunla karşılaşabilirsiniz. Ve ek olarak orman yangınlarına karşı herkesi uyarıyorum. Lütfen şu Jüpiter Aslan'da yanıyorken aman diyeyim arkadaşlar ormanlar konusunda hassas olalım. Mangallar, piknikler vesaire bunlardan doğabilecek. Ülkemizde de çünkü bu gösterge var. Yani şu 3 hafta orman yangınları göstergesi maalesef Türkiye içinde mevcut. Şimdi Kova dolunayının şanslıları direkt olarak Kova, İkizler, Terazi üçlüsü. Hava elementi burada gayet şanslı. Şanssızlarına geldiğimiz zaman ise Kova dolunayı içerisinde açıkçası balıklar zorlanacak. İşte başaklar zorlanıyor olacak. Aynı zamanda Kova 8. evleri olan bir anda Kova kimin 8. Oğlaklar, pardon oğlaklar değil. Bir anda kafam karıştı. Kova kimlerin 8. Başak, evet Başaklar doğrudur. Başaklar ve balıklar şimdi kafam karıştı. Başaklar ve balıklar için bu süreç zor. Çünkü Başaklarda ve balıklarda ters evlerden geliyor etki. O yüzden bu iki burç içinde bu süreç bence zor geçer. Ne yapalım o zaman zorlanıyorsak? Ne yapacağız? Bize başaklar yazık bize yazık günah ya. Şimdi balık başak hattında şöyle ya özellikle mesela balıkların 12. evi. Balıkların 12. evi olduğu için burada arkadaş ihanetleri gündeme gelir. Başakların da 8. evi olduğu için burada borç durumları ortaya çıkar. Şuraya borcumuz varmış, kredi kartı dönmedi bir yerden bunu halletmemiz lazım. Şurada şunu ödemeyi unutmuşuz, elemanın maaşı bekliyor ben bunu nasıl halledeceğim? O dertler gündeme gelir. Bir de arkadaş grubunda kriz çıkar. İşte mesela bir ekibiniz vardır, bir arkadaş grubunuz vardır böyle sık sık konuştuğunuz. Orada bir kriz çıkar. Yani biraz böyle arkadaşlardan gelecek krizler var aslında balık başak hattı için Kova dolunayında. O zaman biraz böyle mesafeli bu aralar biraz daha steril kalalım biz en iyisi. Hem steril kalın hem de arkadaş grubu konusunda yani çok etliye sütlüye karışmıyorum tavrı vardır ya oradan devam edenlerim. Siz bildiğinizi yapın ben böyle rahatım. Biraz yani böyle çok karışmayın çünkü balık başak hatta bu dönemde arkadaş gruplarının olabilecek sorunlara bir karışırsa bir çözeyim bir aralarını düzelteyim hemen bir müdahale edeyim falan kendilerini çıkamayacakları bir krizin içine sokarlar. Aman dikkat. Peki parayı bulacak burçlar? Şimdi Kova dolunayında maddi açıdan avantajlı olanlar oğlaklar. Burası oğlakların 2. evinde olduğu için maddi açıdan gerçekten oğlaklar burada şanslı. İşte birçok ödemelerini alır. Kendi işini yapıyorsa bu dönem müşterileri artar, satışları artar. Oğlaklar biraz şanslı bu Kova dolunayı sürecinde. Aynı zamanda mesela koçlar da şanslı. Çünkü 11. ev hani fırsatta gelen paradır, havadan gelen paradır, network'te gelen paradır. Koçlar mesela bu dönem içerisinde atıyorum 2 arkadaşını tanıştırır. Onlar arasında bir alım satım ticaret olur. Oradan komisyon alır gibi. Çok böyle havadan para kazanma şansı var koçlarında. Evet. Peki aşkı bulacak burçlar desem? Aşk noktası biraz daha terazilerin konusu burada. Biraz daha teraziler için. Yani özellikle teraziler ve aslanlar için hatta aynı zamanda. Teraziler ve aslanlar için bu dönemde aşk gündemi olur ama mesela nasıl olur? Örnek veriyorum terazilerin 5. evi olduğu için mesela arkadaş grubundan birisinin tanıştıracağı birisiyle bir ilişki kurar. Veya direkt bazı terazi yükselen teraziler için direkt hani normalde arkadaş olan bir insan bu dönem içerisinde bir flört dönüşebilir. Hani uzun zamandır tanıdığı birisi bir bakıyor ki burada flörtleşmeye başlıyor. Burada bir aşk doğuyor. Böyle bir gündem olabilir. Aslanlarda ise hayat onların direkt karşısına bir hayat arkadaşı çıkarabilir.
Oo, Yani aslanlar duydunuz, evet, şanslısınız. aslanlar için güzel bir dolunay burası. Evet. Peki uzun süredir böyle beklediği, artık böyle bir türlü haber alamadığı bir şeyden müjdeli bir haber alacak burçlar. Valla güzel haberleri burada alacak olanlar özellikle ikizler ve kovalar. Yani Hı. ikizler ve kovalar direkt olarak dolunaydan uzun zamandır işte maddi anlamda veya arkadaşlarımla ilgili sosyal hayatımla alakalı şöyle bir durum bekliyordum. Böyle bir gelişmesi olmasını bekliyordum diyorlarsa özellikle ikizler için bu çok Hı hı. geçerli. Orada o haberleri alacaklar sonunda. Çünkü müjdeli haber evinden geliyor ikizlere bu dolunay etkisi. Eski travmalarıyla yüzleşecek olan burçlar. Böyle eski defterlerin açılacağı, gizli saklıların ortaya döküleceği burçlar. Valla özellikle akreplerde bunu çok görebiliriz. Yani akreplerin 4. evi olduğu için kova dolunayında akreplerin o kök travmaları, ailevi travmaları bayağı tetiklenecek. Ve Hımm. o defter bir açılacak. 10 sene önce şöyle olmuştu. Çocukluğumda böyle olmuştu. 5 sene önceki olayı hatırlatan bir gelişme yaşadığım gibi durumlar olacak biraz ve hatta bunlar balıklarda da olacak. Ne Balıklarda yapsın bir akrep. akrepler ve balıklar o zaman bu durumda? Şimdi balıklar şöyle, balıklara hayat gözlerinin görmediği sayfayı gösterecek. O yüzden bence aslında şanslılar. Hı Yani hı. gözleri açılacak. Şurayı hiç görmemişiz diyecekler. Akreplere geldiğimizde de ya akrep şöyle, akrep hayatta korkuları ve tabuları çok fazla olan bir burç. Genelde korkusu ve tabusu çok olduğu için çok travması olur zaten. Korkularını ve tabularını kırabildikleri ölçüde zaten aslında o olaylar onlar için travma olmaktan çıkıyor. O yüzden akrepler o kişisel gelişimlerinde hep bu noktaya odaklansın. Akrepler biraz intikamcı oluyor ama intikam almak isterler. Tabii yani çünkü o apayrı bir konu yani akrep karmanın öğütücü burcu diyorum ben akrepe. Akrep gerçekten intikam da alır. Hak eden hak ettiğini de verir. Gerektiği yerde biri senin canını yakalayacaksa da yakar. Onu da söyleyeyim. Acımaz. Evet ya sistemde akreplere de gerek var. Ama Çünkü bir akrep birilerinin de hiçbir zaman kaybetmez. Bir akrep hiçbir zaman kaybetmez. ya genelde akrepikler ve plütonlar gerçekten pek kolay kolay kaybetmiyor ya. Tüm burçlara böyle bir Minik minik tavsiyeler. konuşalım. Tabii tabii. Aynen. Buyurun Şimdi hocam. koçların 11. evi burası. Özellikle bu dolunayla ilgili bahsettiğim hani arkadaşlarla güç birlikteliği, etrafımızdaki insanlarla yapacağımız ortak bir proje, network'ten gelen bir iş fırsatı bunlar koçların gündeminde olacak ve gayet de güzel çalışacak. Boğalara geldiğimiz zaman boğalarda konu kariyer. Kariyer hayatlarına odaklanacakları, kariyer hayatlarında kendileri için önemli olacak olan bir insanla tanışacakları bir sürecin içerisindeler. Bu dönemde kariyerle ilgili onlara fayda sağlayabilecek kişilere tanışabilir sevgili boğa ve yükselen boğalar. İkizlere geldiğimizde ikizlerin 9. evi. Burası ruhen rahatlama alanıdır. Yani o müjdeli haberi almak dediğimiz konu. Hı Sadece hı. müjdeli haber değildir zaten. Hani gerçekten burada manevi olarak, psikolojik ve ruhsal olarak onları ferahlatacak bir süreçte olacak sevgili ikizler ve yükselen ikizler. O yüzden hakikaten yani zihnen çok acayip rahatlayacaklar bu süreçte. Daha sonrasında yengeç ve yükselen yengeçlere geldiğimiz zaman işte direkt onların 8. evi zaten burası ve arkadaş krizleri, sosyal çevrenin yaratacağı krizler onların çok yoğun bir şekilde gündemlerinde olacak. Aslanlara geldiğimizde aslanlarda konu zaten çok tatlı. Hayat onlara bir hayat arkadaşı getirebilir bu sürecin içerisinde. Sonrasında ise geldik diyelim bizim yükselen Başaklara işte Başakların 6. evinde. Başaklar dikkat istediği nokta bu. 6. evdeki süreçte iş ekibinizden sorunlar çıkabiliyor. Aynı zamanda sağlık sorunları olabiliyor. Özellikle Kova burcu baldırlarla alakalı, bacaklarla alakalı sorunlara, dolaşım sistemiyle ilgili sorunlara vurgu yapar. Hem bunlara dikkat edin hem de genel manasıyla işte iş ekibiniz, beraber işte çalıştığınız insanlar, çalıştırdığınız kişiler bunlarla ilgili biraz sorunlar çıkarabilir bize. Gelelim terazilere. Terazilerin 5. evinde işte biraz terazilerde arkadaşlarımla yapacağım bir tatil, tatilde birisi tanışıp aşık olma halleri, bir arkadaşlığın bir flörte aşık dönmesi gibi gündemler olabilir. Akreplere geldiğimizde ailevi travmaları, kök travmaları tetikleyecek bir konu yaşanabilir. Özellikle arkadaş çevresindeki bir olay ailevi bir travmayı tetikleyebilir. Biz yaylara geldiğimizde yayların 3. evinde. Burada bir eğitime başlamak, araba almak, arabayı değiştirmek, ehliyete yazılmak, kendinizi geliştirdiğiniz bir alanda yeni bir sürecin içerisine girmek veya uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşmek, yeni arkadaşlar edinmek gibi sosyal hayatla alakalı güzel gündemler var. Oğlaklara geldiğimizde konu direkt para. Bu dönem içerisinde arkadaşlarıyla bir araya gelip ticari bir faaliyet geliştirebilirler. Ortak olarak para kazanabilecekleri bir çalışmaya başlayabilirler. Özellikle maddi anlamda birlikten kuvvet doğar. Mottosu direkt oğlaklar için geçerli. Kovalarda ise gündem direkt şu: yöneticisi olacakları, patronu olacakları, lideri olacakları bir projeyi başlatacaklar. Çünkü Dolunay'da malum Boss yıldızı var demiştik. Boss yıldızı patronluktur. Bundan dolayı kovalar patronun lideri olacakları bir
projeyi başlatacaklar. Bu onlar için önemli. Son olarak balıklara geliyorum. İşte balıkların 12. evi demiştik. 12'deki bu süreçte arkadaş grubunuzda arkanızdan dönen bir şey varsa, siz tavsiye etmeyeceğiniz için sizden gizlenen bir şey varsa bunlar açığa çıkacak sevgili balık ve yükselen balıklarda. Şimdi Boss Yıldızı yeni ekip liderleri yaratıyor. Ve de ekip lideri olup pis işten çevirenleri yok ediyor. Haluk Levent'te olduğu gibi mesela. Şimdi o yüzden burada mesela Boss Yıldız'ın esasen doğuracağı konu şu. Biz yeni ekip liderleri göreceğiz. Mesela siz bu dönemde bir işte ekip çalışmasına gireceksiniz ama onun lideri olarak. Veya şu anda mesela özellikle Kova yetkililer, işte ikizler terazi yetkililer bu dönem içerisinde bir projede, bir çalışma içerisinde yer alacaklar. Bir ekibe girecekler ama onun lideri olarak. Bu dönem ekip liderlerinin çok doğacağı ve var olan ekip liderlerinin de bir kısmının başının belaya geleceği bir zaman. O yüzden mesela az önce demiştim ya hani cemaat, topluluk, tarikat, işte kongreler, spor kulüpleri burada da gündem olacak diye. Hep liderlere gelecek konu. Hani çalışanlara değil, ikinci, üçüncü adamlara değil. Hani şunun yardımcısı, bunun yanındaki kişi, bunun asistanı değil. Hep gündem direkt oradaki başkan olacak. Çünkü boss topluluğun başkanı demek. Bu dönem güçlerimizi birleştirme zamanı. Meslektaşlarımızla, yakın arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle, aynı sektörde olduğumuz insanlarla güçlerimizi birleştirme, iş birlikteliği yapma, biz beraber ne yapabiliriz deme zamanı. En gıcık burçlar ben düşünüyorum da. Ya en gıcık burçlar herhalde kovalar diyormuş. Valla genelde kovalarla başakları herkes çok gıcık buluyor ya. Kovalarla başakları. Benim o yükselenim tamamlıyorum Başak'ım ama Başak'ın erkeği çok gıcık. Başak'ın erkeğini Çekilmez. özellikle ben onunla ilgili çok böyle ya, video da görüyorum. Yani Başak'ın erkeğine hakikaten lanetler okunuyor. Öyle acayip seviyede. Ona çok gülüyorum ya. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değer Ben kattınız teşekkür ederim. yorumlarınızla. İyi ki geldiniz. Yine bekleriz. İnşallah. Yine görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere sevgiler.